Merhaba, Coldwell Banker Turkey. First, I'd like to congratulate all of the winners from last night. That was an incredible event. Öncelikle dün gece bütün ödül alanları tebrik etmek isterim. Muhteşemdiniz. I'm going to start out with a quick video about what Coldwell Banker is. Öncelikle Coldwell Banker'ın ne anlamına geldiğini size gösterebilmek adına çok kısa bir video göstermek istiyorum. Blue. Blue is big. It's also the color of Coldwell Banker, the big blue real estate company with 91,000 agents spanning 47 countries. So get the power that comes with big-time global connections and join the blue at coldwellbanker.com/careers. I want you to actually remember some of those numbers you saw in the video. 47 countries, 91,000 people involved with Coldwell Banker. Bu videoda izlediğiniz bazı rakamları aklınıza tutmanızı istiyorum. 47 ülkeden ve binlerce insandan bahsediyoruz. Blue is for winners. You can see here that brand itself, a lot of people can't say that they've been around for 111 years. Mavi kazananların rengidir ve buradan görebileceğiniz gibi sadece marka tek başına 100 yıldan fazladır burada ve çok fazla marka bunu söyleyebilecek güçte değil. Our marketing over the last 6 years has received incredible awards, including an Emmy and a Reggie Award. Son 6 yıl içerisinde pazarlama programlarımız muhteşem ödüller almıştır. Bunlara Emmy ödülü de dahildir. And while not everybody's business is completely in luxury, the luxury brand here at Coldwell Banker is second to none. Herkes lüks gayrimenkul çalışmıyor olabilir ancak Coldwell Banker markası içerisindeki lüks programı diğerlerinin açık ara önündedir. We sell more homes with a $1 million value than anybody in the industry. Sektörde 1 milyon dolar değerindeki evleri bizden daha fazla satan hiçbir marka yoktur. And our training system for global luxury is now the standard for luxury real estate. Ve artık bizim Global Luxury programındaki lüks gayrimenkul satış eğitimimiz sektörün standardını belirlemiştir. And in social media, we really own YouTube, and thanks to Turkey, we own Facebook. Ve sosyal medyada işin gerçeği bizler YouTube'un sahibiyiz ve Türkiye sayesinde de Facebook'un sahibi haline geldik. Our brand story from 1906 about unregulated markets and doing business in a non-professional way is really shown outside the United States even stronger than it is in the US. 106 yıllık tarihçemize bakacak olursanız hiçbir kuralın, kaidenin olmadığı pazarlarda çalışmanın, başlamanın ve başarmanın anlamına şunu fark ediyoruz ki Amerika dışında, Amerika'da olduğumuzdan bile güçlüyüz. And we are extremely excited that we have everybody here representing us in Turkey with Coldwell Banker. Ve sizlerin bizleri burada Coldwell Banker'ı Türkiye'de temsil ediyor olmanızdan dolayı çok büyük heyecan duymaktayız. So, actually great minds think alike. İşin gerçeği hani çok üstün akıllar aynı şekilde düşünürler. So, Yokambe and us and me had the same slide for DNA. Bu mavi DNA'yı anlatabilmek için Gökhan Bey de ben de aynı slaydı tercih etmişiz. So, because what we believe is what's going to make you successful is making this business part of you, not just a position that you hold. Çünkü biz şuna son derece güçlü bir şekilde inanırız, o inançla bağlıyız. Bu işte başarılı olmak istiyorsanız siz işin bir parçası haline gelmemelisiniz. İş sizin bir parçanız haline gelmesi gerekir. And if you looked at some of the incredible award winners yesterday, I'm sure if you spoke to them, they would tell you that they live this industry and this brand. Ve şundan hiç şüphem yok ki dün ödül alanlarla sohbet edecek olursanız size kesinlikle şunu söyleyeceklerdir. Ben bu marka ve bu iş için yaşıyorum. So how do we demonstrate that? How do we demonstrate our brand and our values? Peki bizim bu markamız ve sahip olduğumuz değerleri başkalarına nasıl yansıtabiliriz? We do it through our trust.
and through our integrity. Bu yaratacağımız güven duygusu ve onurluluğumuzla bunu yapabiliriz. And we do it through a made-up word called awesomeness. Ve bunu aslında uydurmuş olduğumuz muhteşemlik kelimesi aracılığıyla yaparız. So, that's all the things that you see about our brand and about all the people within it that are great. Bunlar bizim markamızla ilgili dışarıya yansıttığımız ve dışarıdan görünen özelliklerdir. But I'm going to tell you the thing that's going to make you personally successful in this industry Ama size şunu söylemek isterim ki sizi kişisel olarak bu sektörde başarılı hale getirecek olan şey ise is going to be the things you do, like this woman in the photo, when she's all alone. Aynen bu resimde görebileceğiniz bu kadın gibi, yani tek başınıza, kendinizle baş başa kaldığınız anda yapacağınız şeylerdir. There are people, and you've met them all at this event, who can kind of own a room where you could see their presence right when they walk through the door. Eminim öyle insanlar tanımışsınızdır ki kapıdan içeri girer girmez odaya tamamen hükmedebilecek kişilerdir bunlar. But their real success comes from the things they do, remember, when they're alone. Ama her zaman şunu hatırlayın lütfen, onların asıl başarıları kendi başlarına, tek başlarına kaldıkları zaman yaptıkları şeylerdir. It's the research you do. It's the calls that you make. Yaptığınız araştırmalar, aradığınız müşteriler, It's how you plan your day. gününüzü nasıl programladığınızla ilgilidir. It's all of that other work that actually creates your success. İşin gerçeği biraz önce bahsettiğimiz o kendi başınızdayken yaptığınız şeylerdir sizin başarınızı yaratan. And the biggest challenge is, our team here in Coldwell Banker Turkey, or even our brokers, they can't really do it for everybody. Ve işin gerçeği şu ki Coldwell Banker Türkiye ekibi, hatta sadece brokerlarımız bile bunu herkesin adına yapabilecek güçte değildir. This is the part where you control your success, and you need to do that every day. İşte burada siz kendi başarınıza sahip çıkmak zorundasınız ve bunu her gün yapmalısınız. So I'd encourage you to really focus on the things when people are not watching. Bu sebeple kimsenin sizi görmediği zamanlarda yaptığınız şeylere iyice odaklanmanızı ve ciddiye almanız konusunda sizi cesaretlendirmek isterim. So, this is a very busy slide, Bu biraz karışık bir slide. but I'm going to pull out a couple of highlights on this slide that I think are important for you. Ama bu slide'da bazı şeyleri biraz daha üzerinde durmak istiyorum. What we did was we took a look at the most successful people in the industry at selling homes. Sektörümüzdeki satış konusundaki en başarılı insanlar üzerine bir araştırma yaptık. And we looked at what they were doing that made them successful. Ve onları böyle başarılı hale getiren yaptıkları şeyler nelerdir diye özellikle odaklandık. And there was a major focus in digital marketing. Ve özellikle şunu fark ettik ki sosyal medya pazarlaması konusunda çok başarılıydılar. We had agents or consultants, as you would say in the telephone is our main source of getting work done. %9 oranında ya da aslında düşünüldüğü gibi çoğunlukla işlerimizi telefon aracılığıyla yaptığımızı düşünürüz. But our most successful people are seeing a 9% increase by buying social media ads. Ama %9 oranındaki danışmanlarımız sosyal medya reklamları satın alarak daha başarılı olduklarını fark ettiler. Telefona kıyasla. A key aspect of what I just said, though, is they're hiring somebody to do that, a company to do that. They're not actually becoming social media buying experts within their organization. That would waste time. Ama şuna da açıklık getirmek isterim ki bunu söylerken dışarıdan bir uzmanla, sosyal medya uzmanıyla çalıştıklarını da belirtmek isterim. Yani kendileri bu alım satım işlemlerini yapmıyorlar. Bu gereksiz zaman harcamaya sebep olabilir. And then when you combine the last two for an 11% increase, where they're combining their advertising online, they're promoting of listings and video, if you just think about those two things, if you did one of those and you got a 10% increase this year,
that's a great return on investment. Ve kombine olarak yaklaşık %11 oranında portföylerini online bir şekilde sergilemek ya da videolar yükleyerek bu artışı yakaladıklarını fark ettiler. Yani bunların bir ya da birkaç tanesini bir arada yaptığınızı ve işinizin sadece bu sebeple %10-11 oranında artacağını düşünecek olursanız aslında son derece etkili mecralar olarak karşımıza çıkıyor. So, let's take a look at Turkey. The outlook for Turkey for this year. Bir de bu Türkiye'ye bir göz atalım. Yani bu yıl içerisinde Türkiye ile ilgili projeksiyonlarımıza bir bakalım. I wonder how many people would be amazed that Turkey's GDP is expected to exceed all of Europe and most of the rest of the world this year. Şunu duyunca şaşıracak mısınız bilmiyorum ama bu sene Türkiye'nin cirosu ile ilgili beklentimiz Avrupa'nın zaten tamamını geçeceğini, yani toplamının tamamını geçeceği yönünde, hatta pek çok batı bölgelerimizin de önüne geçeceği yönündedir. There's a lot of factors that are going to go into that, which I'll cover in a couple of minutes. Bununla ilgili tabii daha fazla detaylara gireceğiz önümüzdeki dakikalarda. But let's take a look at Cyprus also. Biraz da Kıbrıs'a bakalım. Cyprus is an interesting situation. Kıbrıs çok ilginç bir durum aslında. Cyprus isn't exactly a story of GDP increases. They're increasing, but they're not up dramatically. I have a problem hearing you from... So sorry. Cyprus is not necessarily about GDP. They are increasing, but that's not really the story. Kıbrıs'a bakacak olursak işin gerçeği sadece ciro değildir. Yani ciroda da evet bir artış görüyoruz ama çok daha enteresan şeyler oluyor. There we're talking about housing increases that are between 8 to 10% over last year. Özellikle Kıbrıs'a baktığımız zaman artışların konut sayısı açısından olduğunu görüyoruz. %8 ila 10 oranında inşaat sektörünün ve konut artışının büyüdüğünü görüyoruz. With the largest increases happening in both renting and in office space. En büyük artışı da özellikle kiralamalarda, kiralık konutlarda ve ofislerde görüyoruz. And over the last 2 years, Cyprus's unemployment rate has been extremely high. Son birkaç yıl içerisinde Kıbrıs'taki Cyprus's unemployment rate has been extremely high over the last 2 years. Kıbrıs'taki işsizlik oranının son yıllarda oldukça yüksek olduğunu da biliyoruz. However, last year it dropped pretty dramatically. Ama geçen yıl bu çok büyük bir düşüş de yaşadı. It's high based on what normal organizations, countries would like to see, but we want a certain level of unemployment for our industry because it helps us. İşin gerçeği hani bu işsizlik oranı biraz düşmüş olmasına rağmen geçtiğimiz yılda yine bu bizim için kötü bir şey değildir. Çünkü işsizlik oranının artması bizim sektörümüzdeki çalışan sayısının artmasıyla birlikte paralel ilerler. So in both countries, I believe the outlook is actually pretty promising for 2018. Ve dolayısıyla her iki ülke için, yani Kıbrıs ve Türkiye için 2018 son derece ümit vaat eden bir yıl. So let's take a look at some of the factors that have to do with that. Bununla ilgili bazı etmenler nelerdir, bunu yol açan şeyler nelerdir? Bakalım. Turkey has worked out some of its challenging issues with Russia. Türkiye, Rusya ile ilgili bazı problemlerini çözümledi. So Russian investment, we believe, is going to come back, and tourism is going to come back. Dolayısıyla Rus yatırımcı ve turistlerin geri döneceğini düşünüyoruz. One of the largest ones is going to be the rapidly growing middle class in Turkey. En büyük etmenlerden bir tanesi ise çok hızlı bir şekilde gelişen Türkiye'nin orta sınıfıdır. That creates a lot of opportunity for us, especially in home sales. Bu bizim için, bizim sektörümüz için çok ciddi fırsatlar yaratacaktır. The next one's kind of interesting. The unrest in the Middle East makes Turkey a very attractive place for people to come from the Middle East. Bir sonraki belki biraz daha enteresan bir nokta olabilir ama Orta Doğu'daki huzursuzluk Türkiye'yi özellikle huzursuzluktan kaçıp yatırım yapmak için o bölgede yaşayanlar açısından cazip bir ülke haline getirebiliyor. And interestingly enough, when you take a look at the diversity of the people you serve, as brokers, for the brokers in the group, you should really make sure that your consultants or your agents actually reflect
the ethnicity of the people that you serve in your communities, because I believe in a lot of cases that's going to change very quickly. Ve özellikle brokerlara hitap etmek istiyorum odadaki. Hizmet verdiğiniz müşteri kitlesine bakacak olursanız, ofisinizde bu kitleye hizmet verebilecek kişilerin de aynı etnik gruplara hitap edebilecek karmaşa ya da çeşitlilik içerisinde olmasına özen göstermenizi tavsiye ederim. And probably the most interesting one on this slide is what I call the Trump effect. Buradaki en enteresan olanlardan biri de bu slayda benim Trump etkisi dediğim maddedir. So I'll apologize in advance for the leadership of certain countries, including my own. Öncelikle birkaç ülke, benimki de dahil olmak üzere, onların liderlerinden şimdiden özür dilemek istiyorum. But the reality of what he's doing actually has made a lot of people feel uncomfortable coming or investing in the United States, which we don't like. Yaptıklarına bakacak olursanız işin gerçeği şu: Trump'ın yaptıkları Amerika'ya gelen ve Amerika'da yatırım yapmayı düşünen insanları çok huzursuz etmiştir. But an impact for countries like Turkey and Cyprus is it makes you more attractive. Ama Türkiye ve Kıbrıs'a bunun yansıması sizleri daha cazip bölgeler haline getiriyor olması olabilir. And lastly, China has an entire policy now around Turkey in investment. Son olarak da şunu söylemek isterim. Çin'in şu anda Türkiye'de yatırım konusunda ciddi bir yasal adım attığını da biliyoruz. So I would look into where you have opportunities, especially in the commercial end of the business, to look for Chinese investment because they are looking at Turkey highly. Ve bu konuda da size hakikaten bu yönde bir fikir vermek isterim. Lütfen Çin yatırımcılarıyla bir şekilde bağlantı kurmaya çalışın. Çünkü Çinlilerin Türkiye'de yatırım yapma konusunda aktif olarak çalıştıklarını biliyorum. So, the world is changing. You can't look at news each day without realizing that the world is changing. Dünya değişiyor sonuçta. Yani her sabah uyanıp haberlere baktığınızda dünyanın değişmekte olduğu gerçeğini yadsıyamazsınız. I'm going to show you a quick slide about internet usage. Size internet kullanımı ile ilgili hızlı bir slide göstermek istiyorum. In this particular graph, the larger the circle, the more time that people spend on that particular area of the internet or on a computer. Bu grafiğe baktığınız zaman bu dairelerin büyüklüğü tüketicilerin o internet mecralarında geçirdikleri zamanın büyüklüğüyle paraleldir. Yani daire ne kadar büyükse o kadar çok vakit geçiriliyor demektir. And you could actually see this last night because how much time was spent on cell phones and taking pictures. And those are the two predominant ones. Aslında dün gece bile buna şahitlik ettik. Yani cep telefonlarımıza fotoğraf çekerek ne kadar çok vakit geçirdiğimizi ve video çekerek geçirdiğimizi düşünecek olursanız bu grafiği bunu yansıttığını düşünebiliriz. The reason I show you this slide is because it's not necessarily of the United States or of Turkey or of Cyprus. It's actually of Hungary. Of Hungary. Size bu slaydı göstermemin sebebi Kıbrıs'ı, Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil ediyor olduğundan değil. Bu işin gerçeği Macaristan'la ilgili bir temsili grafiktir. Global internet usage is at an all-time high. Global olarak internet kullanımı şu anda zirvelerindedir. How many people have looked at a video that maybe one of their friends liked on Facebook and it was comical or it was funny? And when you found out where it was from, you were like, oh my God, I've never even seen a video from that country. Eminim içinizde pek çok insan şu tecrübeyi yaşamıştır. Arkadaşlarınızın paylaştığı bir videoyu izleyip ondan sonra hangi ülkeye ait olduğunu düşündüğünüzde ya da fark ettiğinizde ya çok enteresan, ben bu ülkeyle ilgili daha önce hiçbir şey görmemiştim ya da böyle bir şey olabileceğini düşünemiyordum demedik ki. That globalization is happening right now all over the planet. And our countries are becoming more alike every single day. Bu globalleşmenin dünyamızda her gün giderek büyüdüğünü farkına varmamız gerekiyor. Yani artık bütün ülkeler yavaş yavaş birbirine daha çok benzer hale geliyorlar. It's not saying that our cultures are going to disappear, like Turkish dancing, which I have to become better at if I'm going to keep coming here, because I'm really bad. But what it's saying is
that other things are coming together much more rapidly than we expect. Yani söylemeye çalıştığım şey kültürlerin yok olacağı değil. Mesela Türk dans kültürünün yok olmasını hiç istemem. Hatta bu gösteri izledikten sonra bu konuda daha da iyi olmaya çalışacağım. Kültürler yok olmuyor ama iletişim açısından ülkeler birbirine daha çok yaklaşıyor. So here's a quote from Kofi Annan, which you can read, but it essentially, the head of the UN is saying that you can't argue globalization. It's like arguing the laws of gravity. Bunu daha önce duymuşsunuzdur muhtemelen ama Birleşmiş Milletler'in başındaki kişi diyor ki globalleşmeyle tartışamazsınız. Globalleşmeyle tartışmaya çalışmak yer çekimi yasasıyla tartışmaya benzer. This is important for Turkey because we just had a recent event in Spain where we were celebrating even more success. And I think what you're going to see, especially in Coldwell Banker, we have a couple of new countries coming on board. We have the Netherlands, we have Portugal, Romania is surging right now. I think you're going to hear a lot more about us in this region of the world. Bunu kendi eylemlerimizde de görebiliyoruz. Çok yakın zamanda İspanya'da yine Türkiye'de kutladığımız gibi bir takım başarılar kutladık. Ve bize dahil olan ülkeler arasında Hollanda, Romanya ve what was the third country? Netherlands, Romania. Netherlands, Portugal and Romania. Bir de Portekiz'in de yavaş yavaş aramıza katılma süreçlerine girdiğini bildirmek isterim. And actually, you know what? I'll give you a quick commercial for Portugal. Size Portekiz'in hazırlamış olduğu kısa bir reklamı göstermek istiyorum. And the reason I do this is for you to really be a true global organization yourselves. Bunu yapmak istememin sebebi şu, sizlerin de bu global organizasyonun içerisinde dahil olduğunuzu belirtmek. You need to have stories about other places in the world that you can talk about. Belirtebilmek için başka ülkelerdeki hikayeleri bilip bunları anlatabiliyor olmanız gerekir. You can find them on Facebook. They're very easy to find. We have some social media queens in here that could also help you find them. But I'll give you a quick story about Portugal. Bu tip videolara sosyal medyanın her türlü mecrasında ulaşabilirsiniz. Ama kısa bir örnek göstermek istiyorum. So in Portugal, for 500,000 euros, if you purchase a property for 500,000 euros, you can actually apply to get EU citizenship. Portekiz'de eğer 500.000 dolarlık bir gayrimenkul satın alırsanız Avrupa Birliği üyeliği vatandaşlığına başvurma hakkı kazanıyorsunuz. Now granted, a lot of us can't write a check for $500,000 right now. Yani şu anda hemen çekinizi çıkarıp yazmayın tabii ki, çek defterinizi. But for many of your clients that are looking to buy homes in other countries, Portugal becomes a pretty attractive place because you could have dual citizenship. Ama müşterileriniz var ise başka ülkelerde yatırım yapmak isteyen, o zaman Portekiz çok cazip bir hale geliyor. Çünkü aynı zamanda mülk edinmekle birlikte vatandaşlık hakkı da doğabiliyor. And they are particularly excited about all the interest that they're seeing from both Turkey and Cyprus. Ve Portekizliler özellikle Türkiye'nin ve Kıbrıs'ın gösterdiği ilgi konusunda çok da heyecan duyduklarını belirttiler. So, the meaning of home. Yuvanın anlamı. We talk about this all in our advertising. You see it on the web about us. That idea of home, everybody has that in every single country. Biz bu yuva kavramını pek çok reklamlarımızda kullanıyoruz. Konsept olarak bunun etrafında bir reklam kampanyası hazırlıyoruz ve her ülkede bunun farklı versiyonlarını görebiliyoruz. Even though this is the largest investment most people do in their entire life is their home, what they're really purchasing is the feeling they have about that home. Bir insanı belki hayatı boyunca yapabileceği en büyük maddi yatırım olmasına rağmen bir ev satın almak, işin gerçeği anladığımız şey şu ki evle birlikte o yuva hissini de satın alıyorlar. And I'd encourage you to embrace those feelings not only when you're with them, but also when you think about the advertising you're going to do about that home. Tell the story of the home. Ve sizlere özellikle müşterilerinizle birlikteyken yuva ile ilgili hikayeler anlatma konusunda da cesaretlendiriyorum. İlaveten yapacağınız reklam tanıtım kampanyalarında da yuva kavramını ön plana çıkarmanızı öneriyorum. It's not just about the square meters or how many rooms it has or the bathrooms. It's also about where it's located, the people who live there, how convenient it is, how great it is.
how good the schools are. All those things become the story of that home. Yani burada unutmayın, satın aldıkları şey sadece metrekaresi, cephesi vesaire gibi kavramlar değil. Daha önce orada yaşayan insanlar, çevrenin özellikleri, oradaki okullar, orada kendileri için yaratabilecekleri hikayelerdir. And that feeling of home is completely universal no matter where you go. Ve sınır tanımaksızın yuva hissi tamamen evrensel bir kavramdır. You will see we're trying to sell real estate, but in this advertisement, we're just talking about a family having fun. Biz evet gayrimenkul işindeyiz ama bu reklam filmine baktığınız zaman ya da bu reklama baktığınız zaman sadece iyi vakit geçiren, eğlenen bir aileden bahsediyoruz. And just another view, but think about how you can use this strategy to actually help you sell more homes. Lütfen siz de bu stratejiyi kullanarak nasıl konut satabileceğinizi düşünün. So, each year we also gather for Gen Blue. Last year it was in Las Vegas, Nevada. Bizler de her yıl Amerika'da Gen Blue için bir araya geliyoruz. Geçen sene Las Vegas, Nevada'da bir aradaydık. We had 6,000 Coldwell banker people in Las Vegas last year. Geçen sene Las Vegas'a 6.000 Coldwell banker'lı katıldı. Turkey is always extremely well represented. Türkiye her zaman orada kendini çok başarılı bir şekilde temsil ediyor. But earlier today I showed you a video that talked about 47 countries and 91,000 people engaged with Coldwell Banker. Size bir video göstermiştim. 47 ülkede 91.000 kişiden bahsetmiştim. I want you to think about those two numbers as I talk about one more person. Sizlerin bu anlattıklarımı anlatırken bu rakamlar üzerinde odaklanmanızı istiyorum. Each year, the number one award that we give out at Coldwell Banker is called the Chandler Barton Award. Her yıl bizim en tepedeki, en prestijli verdiğimiz bir ödül vardır ve buna biz Chandler Barton ödülü deriz. And you all know the story. Coldwell and Banker were real people. Ve hepiniz hikayeyi biliyorsunuz. Coldwell Banker'daki gerçek insanlar. Chandler Barton is the next most important person in the entire company. Chandler Barton bütün şirketteki en önemli insandır. We named this award after him because we felt he was so important in our legacy of our brand. Biz bu ödüle onun adını verdik çünkü onun mirasının bizim markamızda çok büyük katkılar sağladığına inandık. So again, 47 countries, 91,000 people. We select one to be our representative. Ve lütfen şunu hatırlayın. 47 ülke, 91.000 kişi ve bunların arasından sadece bir tek kişi seçilebiliyor. I'm going to show you a quick video of what that looked like when we were in Las Vegas. Size bunun Las Vegas'ta neye benzediğini anlatan bir video göstermek istiyorum. You know I'm back, like I never left. Another sprint, another step, another day, another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I got a new attitude and a lease on life is a piece of mind. Seeking a find I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride. And I'm straight, I'm on my way, get up my way. I'm running late, what can I say? I heard you died twice. Once when they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people, or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for euphoria, trudging through the mud to find the present, no ignoring. I got 20,000 deep up in the street like we some warriors. My mama told me never bow your head. I feel glorious, glorious. Got a chance to start again. I was born for this, born for this. It's who I am. How could I forget? I made it through the darkest part of the night, and now I see the sunrise. Now I feel glorious, glorious. I feel glorious, glorious. I'm feeling glorious. The crib looking victorious. Oh yes it is. You know that we've been going.
I can't say it enough. 47 countries, 91,000 people, one person, Gökhan Bey. Bunu söylemeye doyamıyorum. 47 ülke, 91 bin kişi ve sadece bir tek insan Gökhan Bey. So. Çok teşekkür ediyorum. Bir yola çıkıyorsun. Yol çok uzun olduğunun farkındasın. Engebeli, taşlı, düşüyorsun, kalkıyorsun. Ama inancını, hayalini, mücadeleni ve azmini hiçbir zaman yitirmeden devam ettiğin zaman orada hani katılanlar var. Sahnede Türkçe bir şeyler yazdığı anda gerçekten o sahnede yazan şeyler şuydu. İlk gün sizlere bu markayı 5 yılda sizinle birlikte nereye getirdiğimi anlatmaya çalıştım. Ama onları anlatırken şunu söylemedim. Aslında yaşadığımız her şeyi söylemedim. 2013 Nisan'da biz markayı satın aldık. 2013 Haziran'da gezi eylemleri oldu. 2 ay sonra. 2013 Aralık'ta 17-25 Şubat olayları oldu. 1 yıl sonra terör her yerde bombalar patlamaya başladı. 2 yıl sonra Rus uçağı düşürüldü. 3 yıl sonra darbe oldu. Biz aldığımızda 1.67 idi dolar. 4.1'e geldi. 0.72 faizle başladık. 1.14 faiz şu anda. Yani olabilecek aslında kötü denilebilecek, bizim mazeret olarak kabul edebileceğimiz, hatta mazeret bile değil, realite olarak berbat, gerçekten çok zor, çok şey yaşadık. Ama ben hani Anadolu ateşi var ya, ben şuna inandım. Bu ülkede bu işi yapan insanlar var. Dürüst, temiz, namuslu birçok insan var. Hani İsmet İnönü'nün dediği gibi namusluların sayısı namussuzlardan fazla oldukça bu ülke batmayacak diyordu ya. Dolayısıyla ben onlarla buluşacağım. Sizlerle buluşacağım. Öyle bir şey ki burada Coldwell Global'e, özellikle David'e çok teşekkür ediyorum. Bazen siz neyi yaparsanız yapın, hangi mücadelenin, nasıl söyleyeyim, zorluğun içinde olursanız olun, birileri sizi özellikle görmezden gelir. Yaptıklarınızı, başardıklarınızı, en azından emeğinizi görmezden gelir. O insanlar ta başından beri 5 yıldır gerçekten bize her türlü desteği verdiler. Yani bizi kalben, bizi fikren, bizi her ortamda ve her şekilde desteklediler. Ve bizim neler yaptığımızı her şeyiyle görecek kadar kalp gözleri açık insanlar. Ben her geçen gün
bu markayı, bu rozeti taşıyan Amerika'da başka ülkelerdeki insanlarla tanıştıkça şunu görüyorum ve gerçekten bundan gurur duyuyorum. O ilk gün sunumda söyledim ya, bazı insanların DNA'sı gerçekten farklı. Bu kadar dürüst insanın, bu kadar özverili bir şekilde ama bununla beraber de tevazu sahibi insanın bir araya geldiği bir markadan, Coldwell Banker'da olmaktan dolayı, hani neferi olmadığın hiçbir savaşın zaferi olmuyor. Bu markanın bir neferi olmaktan dolayı gerçekten gurur duyuyorum. Ve şunu bilin, bu ödül benim için önemli. Neden önemli? 5 yıl emek verdim. Dişimle, tırnağımla, her santimetre karesini kazıyarak, her gün 1 santim giderek belki biraz daha ileriye gittik. Bir yere geldik ama size söz veriyorum. Gerçekten ölünceye kadar bu markanın içinde olacağım. Bu benim aşkım, her şeyim. Yani bu benim çocuğum, bu benim sevgilim, bu benim her şeyim. Ve sizlerle beraber bu ülkede bu markayı zirveye getirinceye kadar da bu mücadele, bu yarış, bu azim, bu inat, bu çalışma devam edecek. Bu ödül aslında benim değil, bu ödül hepinizin, benim belki adımda birleştirilerek verilmiş bir ödül. Dolayısıyla ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu markayı ve beni var ettiniz. Çok çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. I knew I didn't want to follow him. Onu takip etmek istemediğimi biliyordum. So, we're not exactly sure if this well-known Turkish person actually said this. Bu sözün Atatürk'e ait olup olmadığı konusunda çok emin değiliz aslında. So he may not have written it, but we know he said it. Belki yazmamıştır, sadece söylemiş olabilir. So I'd encourage you to read it for just a moment and think about that candle. Bu sözü okuyup o mum üzerinde biraz düşünmenizi istiyorum. I can't think of a single person who is more consumed with your success. Sizin başarınıza, kendine bu kadar adamış başka hiçbir insan gelmiyor aklıma. I've always been proud of my Turkish brother. Ben bu Türk kardeşimle ben de çok büyük gurur duyuyorum. But between last year and this year, Ama geçen sene ve bu sene arasında I can't imagine how successful you all will be. geçen sene ve bu senenin kıyasla sizlerin ne kadar daha başarılı olabileceğinizi hayal bile edemiyorum. And I hope in that video that we showed that you saw some pictures of you also. Ve öyle ümit ediyorum ki o tanıtım videosunda kendi fotoğraflarınızı ya da resimlerinizi de görmüşsünüzdür. Because you're equally part of that candle burning. Çünkü unutmayın, sizler de bu yanan mumun her biriniz birer parçasısınız. But as great as he can be, there's a whole lot of other candles. O bir tek mum ne kadar muhteşemse her zaman şunu bulundurmak gerekir akılda. Yanan pek çok mum vardır aslında. And they are equally consumed with this brand and your success. Ve onlar da aynı şekilde bu markaya ve sizin başarınıza kendilerini adamışlardır. And I know you know who they are, but let me show you a picture. Sizler onların kim olduğunu biliyorsunuz ama bir resim göstereyim. Even in this event, if you can imagine how much hard work went in by this team so that you could be here to celebrate your success. I think it's pretty Sadece bu incredible. organizasyonu ele alacak olursak bile sizlerin buraya gelip başarınızı kutlayabilmeniz için ne kadar çok emek olduğunu düşünmenizi istiyorum. Together, we're all Coldwell Banker. Birlikte hepimiz Coldwell Banker'ız.
So I will end with saying good luck in 2018. Everything looks fantastic for you right now. And teşekkür ederim. Son olarak 2018'de başarılar dileyerek veda etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.